Nasıl diyorlar? Yani şehrin içinde yüzülüyor mu? Evet, yüzülüyor diyoruz. The row with the grape leaves. My grandma used to love to do that. We call it sarma. Yeah. Sarma. It's Bu davetlerin, bu çabalarımızın sonucunu gelecek yıllarda göreceğimize inanıyoruz. Bunu bir geçtiğimiz yıla göre bir küçülme olarak değil, aksine büyümenin tohumları olarak düşünüyoruz. we have Turkish origins because my family is from the Moros in Spain. Wagner seni geçerim. For sure. For sure. Kategori olarak belki elit kategorimiz yok ama çok üst düzey sporcular var. Corendon Spor Talks'a hoş geldiniz. Bugün iki konuğum var. Biri olimpiyat fotoğrafçısı, triatloncu ve aynı zamanda maratoncu. Ironman de var aynı zamanda. Doğru mu Onur Bey? You are a triathlete and you finished Ironman, Yeah. right? I used to be a triathlete, not anymore. I'm just mountain bike. But yeah, I did like 20 Ironman 7.3 in my life and one full Ironman and lots of triathlons. So yeah, I used to be a good athlete. Eskiden iyi bir triatlettim. 20'nin üzerinde orta mesafe yarış, full mesafe Ironman bitirdim. İyi bir atlettim ama şu an artık sadece dağ bisikleti yapacak vaktim oluyor. Aynı zamanda Onur Bey tabii konuğumuz. Onur Şentürk. İkinci yılı değil mi X-Waters'ın? Evet, X-Water Siz de Safari'yi. aynı zamanda bir sporcusunuz. Ben de iyi bir triatlettim. Değil mi? Evet. O dimle bitiyor değil mi hepsi? Dimle bitiyor maalesef. 2018-19 yıllarında itibaren biz Türkiye Triatlon Federasyonu'nun organizasyonlarını yapmaya başladık. O yoğunluk içerisinde aktif spor böyle bayağı bir azaldı. Şu an sadece işte fit kalmak için, sağlıklı kalmak için sporla ilgileniyorum. Sevgili seyirciler, bu arada Konyaaltı'ndayız, Antalya'dayız. X-Water yarışının yapılacağı alandayız. Konuklarımız da Onur Kürkçü ile Wagner Arayo konuklarımız. Şimdi Wagner, sana sormak istiyorum. Bir tarafta fotoğrafçılık, olimpik fotoğrafçılık, diğer tarafta maraton, Ironman. Ya bu nasıl bir kariyer böyle? It's actually good because once you are like inside the sport, you can actually understand better, especially the feelings, and that's what I like to transmit on my photos. So you can understand better the feelings of the athletes if you are an athlete, and then you can do way better photos because you can capture better moments, like better feelings, better emotions. So I think it helps a lot. Being an athlete and being a photographer is like a complementary for the job. Spor geçmişim olduğu için ve uzun yıllar spor yaptığım için sporcuları anlamama bunun yardımcı olduğuna inanıyorum. Sporcuların ne beklediğini, duygularını, düşüncelerini anladığını düşünüyorum. Bu fotoğraflarıma da yansıyor ve fotoğraf çekerken de sporcu gibi düşünüyorum. Sporcu geçmişimle düşünüyorum. Wagner, kaç olimpiyat izledin? I've been 4 Olympics so far. So London, I was not as a photographer, as a journalist. And then I had Rio, Tokyo and Paris as a photographer. Bugüne kadar 4 olimpiyatta bulundum. Londra olimpiyatlarında fotoğrafçı olarak değil, gazeteci olarak bulundum. Ama Rio, Tokyo ve Paris olimpiyatlarında fotoğrafçı olarak bulundum. Wagner, seni geçerim. For sure. For sure. 2004 Atina, He start with 2004 Atina, That's 2012 Londra, and London, 2016 Rio de Janeiro, 2024 Fransa. and Paris. okay. Awesome. Congratulations. Nice history. Peki Wagner'e sormak istiyorum. En güzeli hangisiydi? I loved Rio because it was at home, but overall, like those 4 Olympics, I think Paris was the most exciting, and the environment, everything there was really special. I think the Paris Olympics was like the best so far for me. Tabii ki hani Rio demek isterim çünkü evdeydik. Çok güzeldi fakat genel olarak, atmosfer olarak baktığımızda Paris atmosferi, şehrin içinde olması çok farklıydı diyor. Ben de Londra diyeceğim ama Londra'nın özellikle açılışını ifade edeceğim hakikaten Wagner. Yeah, London was nice. I didn't go to the opening. I was there after that, but I think Tokyo might be the best if it didn't have the pandemics. So, but you had the pandemic and then change everything. But Paris was this feeling like after the pandemic, everything came back, and like everybody was celebrating that we are like still alive and we could make the games again. So I think that's the feeling in Paris that was so nice. Londra'nın açılışını izleyemedim. Ben daha sonra gelmiştim. Aslında inancım diyor Tokyo'nun çok farklı olacağıydı ama pandemi olduğu için her şey değişmek zorunda kaldı. Paris'te ise
Artık pandemiden sonra ilk olimpiyat o ruhla birlikte Paris çok farklı bir iz bıraktı. Peki Onur Bey size sorayım. X-Waters'ın bu ikinci yılı değil mi? Evet. Kaç sporcumuz katılıyor? Bu yıl 750 sporcu katılıyor. Kaç ülke? 21 ülke. Geçtiğimiz yıl aslında biraz daha fazlaydı sporcumuz ama dünyanın içinde bulunduğu bu ekonomik ve jeopolitik durumlardan dolayı bu yıl biz de biraz açıkçası etkilendik. Ama biz biraz şuna dikkat ediyoruz. Her yıl üstüne koymaya çalışıyoruz. Bu yıl özellikle Corendon Airlines'ın yurt dışı tanıtımı noktasında olağanüstü bir desteği oldu organizasyona ve Avrupa'da geçtiğimiz yıldan çok daha fazla tanıtım yaptık. Bunun haricinde birçok gazeteci, dünyaca ünlü fotoğrafçılar vesaire davet ettik ve bu davetlerin, bu çabalarımızın sonucunu gelecek yıllarda göreceğimize inanıyoruz. Bunu bir geçtiğimiz yıla göre bir küçülme olarak değil, aksine büyümenin tohumları olarak düşünüyoruz. İnşallah. Çünkü gerçekten gördüğüm kadarıyla harika bir destinasyon zaten. Antalya dünyanın incisi. Umuyorum ve diliyorum da daha da büyüyerek devam eder bu organizasyon. Şöyle, biz bugüne kadarki tüm iletişimlerimizde insanlara Antalya şehir merkezinde, şehrin içinde yarışı düzenlediğimizi söylediğimizde inanamıyorlar. Nasıl diyorlar? Yani şehrin içinde yüzülüyor mu? Evet yüzülüyor diyoruz. Bir de mavi bayrağı anlatıyoruz. Antalya'nın, valiliğimizin, Büyükşehir Belediye'mizin çevreye verdiği önemi, mavi bayrağı ve deniz temizliğine verdiği önemi anlatıyoruz ve insanlar gerçekten çok şaşırıyorlar. Şehrin merkezinde tramvayla, otobüsle ulaşabileceğiniz bir yerde, dünyanın şüphesiz ki en güzel şehri olan Şüphesiz, Antalya'da doğru. ve bu olağanüstü destinasyon yani Toros Dağları'nın, Bey Dağları'nın hemen gölgelisinde ve falezlerin hemen eşiğinde bu yarışı düzenliyor olmak bizler için inanılmaz, sporcular için de inanılmaz bir deneyim açıkçası. Peki Wagner, Antalya'yı nasıl buldun? Bu destinasyonu, bu coğrafyayı nasıl buldun? Oh, yeah, I was super excited to come here because one thing that excites me the most is like being to a place that I've never been. And it was my first time, it's my first time in Turkey. I was like, yeah, I really want to go try. We've been trying to make it happen for a couple of years. And here is amazing, like super beautiful. People is super nice here. Everybody's super welcoming. And I loved it, like it's beautiful. Yesterday we did a couple of shots here and really excited for the race. It's amazing, like I have a young child, so I'm really picky now with where I'm going if I stay away home for a long time. And it has to be a really nice place, and this place checks all the boxes. It's amazing, country is amazing, people are super welcome, the race is beautiful, so I'm super excited, super. Çok fazla ülke gezdiğim için özellikle ülkeleri seçerken çok dikkatli oluyorum. Bir de küçük bir bebeğim var. Dolayısıyla artık seyahatlerimi çok dikkatli planlıyorum. Antalya bütün kutucuklara hani işaret koydum. Şehir çok güzel, insanlar çok güzel, etkinlik çok güzel. Çok fazla biz röportajdan önce de bir sohbet etmiştik. Dünyada 90'a yakın ülke gezmiş. Türkiye'de ilk defa bulunuyor. Antalya'da ilk defa geliyor. Dolayısıyla çok heyecanlıyım. Yarış için de çok heyecanlıyım. Dün burada biraz deneme çekimleri yaptık diyor. Çok heyecanla bekliyorum yarışı. Wagner'e yine sormak istiyorum. Ya olimpiyatlar sporunun en üst seviyesi. Orada hangi spor dallarının ya da hangi sporcuların fotoğraflarını çekerken daha büyük bir heyecan hissediyor? I think I always be triathlon because it's my sport. Like the sport, everything started. So triathlon is my life. Like my job started on triathlon. I met my wife in a triathlon club. So always gonna be triathlon. It's in my heart. Triatlon benim hayatım. Triatlon diyeceğim. Çünkü benim hayatımı oluşturuyor. İşim bu. Eşimle bir triatlon kulübünde tanıştım. Dolayısıyla triatlon. Aslında bunu ikinize de sormak istiyorum. Ya triatlonun sırası hep bellidir. Yani işte yüzme, bisiklet, koşu. Bu sıralamayı değiştirmek isteseniz nasıl bir sıralamayı tercih ederdiniz? Oh, that's a good question. Çok iyi bir soru. Yeah, I would try I always kept the swim first because it's more feasible. But what I really like would be like really short intervals of each discipline. Like we swim and then we run, then we swim again, then we run again. They have races like that. Maybe put the bike somewhere, but swim running like multiple times, like multiple islands. It's like then we swim to another island and run. That feels really good. I think that's one of the ways that we can approach new athletes to triathlon is that way. Özellikle yüzmeyi bir an önce hani bitirmek isterim normalde diyor ama beni yüzme ve koşu çok heyecanlandırdığı için aslında diyor bunun örneği disiplinler de var.
Mesela işte bir adadan ötekine önce yüzüp adayı koşup ondan sonra tekrar yüzüp bu şekilde bir değişiklik yapmak isteyebilirdim diyor. Aşağı yukarı ben de aynı şeyi düşünüyorum ama herhalde koşuyla başlardım. Koşu en kolayı geldiği için. Koşuyla başlardım. Bisikletle devam edip en son. Ama en zoru da şeye bıraktın, en sona bıraktın. Bütün Ya kondisyonu. şöyle sağ elinin tırnaklarını kesenler, sol elinin tırnaklarını kesenler önce sanki en kolayını yapmak isterdim gibi yaparım. düşünüyorum. Peki Wagner, maraton da koşuyorsun yanılmıyorum değil mi? You're running Yani- marathons as well, right? I used to. Now, since my daughter was born 3 years ago, we are like slowing down the training. But I was a good marathon. I have 2 marathons under 3 hours, so I was good. I want to come back like probably next year, try another one and see what happens. But right now I'm like just easy training. Eskiden iyi bir maratoncuydum. Özellikle kızım doğduktan sonra yaklaşık 3 sene olmuş. Son 3 yıldır antrenmanı biraz daha azalttım diyor. Ama 2 tane 3 saatin altında maraton koştum ki hani amatörler arasında çok iyi bir derece. Önümüzdeki yıl tekrar artık yavaş yavaş geri dönmek için hazırlıklar yapıyorum. Antrenmanlara başlıyorum. Wagner haberin var sanıyorum. Londra maratonunda 2 saatin altında koşuldu. 2 atlet 2 saatin altında koştu maraton. Yeah, it's unbelievable. Like we knew that would happen someday, but we didn't expect to be that fast. Like the guy just smashed it, and I think now that everybody realizes it's possible, I think more people are gonna start breaking. But we also have to talk about the record on the women's side because nobody's talking about them, and they also broke the record there. And 2:15 for the women was amazing. Like probably if you compare like the difference, probably it's maybe better than sub 2 hours for the men. So we also have to talk about the women there. Evet, bunun bir gün olacağını biliyorduk. Çok heyecan verici. İki sporcunun koşmuş olması. Muhtemelen bundan sonra başkaları da 2 saatin altında koşacaktır ama ben burada diyor hatırlamak ve dikkat etmek istiyorum. Kadınlarda da bir rekor kırıldı orada. 2 saat 15 dakikanın altında koşuldu. Eğer karşılaştıracak olursak 2 saat 15 dakika kadınların koşuyor olması aslında belki daha büyük bir başarı. Onu da diyor mutlaka burada hatırlatmamız lazım. Hani bu borsada vardır ya kağıtların direnç noktası diye. Aslında o 2 saat bizim direnç noktamızdı. Belki de o anlamda daha da fazla anlam yüklüyoruz bu şeye. Peki Ironman ödüllü triatlona da katılmış Wagner. Yeah, my favorite distance Böyle is bir karşılaştırmasını rica ediyorum. Hani triatlon, Ironman, ya bunların hangisi çok daha zor geliyor insana? 1.9 kilometers on the swim, 90 kilometers on the bike, and 21 on the run. It's a distance that's manageable, like on daily basis. Like you have to train a lot, but you still have life, like social life. You can travel, but if you go for Ironman, like it's just too much training. That's the problem. So if you're traveling, if you're working, it's just too hard. So, but I do love like sprint distance, like really short, the races that go crazy fast. I also like it. For me, the hardest one is not Ironman, it's the Olympic distance. Like it's 1.5 kilometers swimming, 40 kilometers on the bike, and 10 kilometers on the run. But it's not about the distance, because the sprint distance, it's a distance that you go all out, but it's like a little bit too long to go all out. So you're probably gonna break before you finish the race. So it's really hard. Like the Olympic level, you can see like guys racing, like running 10K, like 28 minutes, 28, 40. So it's really fast. So if you can keep this pace for 10 kilometers, it's just amazing. Like, and that's why many athletes that come from the Olympic distance, they just dominate Ironman now because they are used to go to the limits, like racing really fast for a long time. So when they go to Ironman, it's less intense, but it's longer it's easier for them to keep like less intense for longer times. So for me, I would pick like the hardest one to be done like is the Olympic distance. It's fast, super fast, but it's still like a 2 hours race, 2 hours 15 race, so it's still hard. Normalde tercihim 70.3 mesafesi, yani yarı Ironman, bizim Antalya'da düzenlediğimiz mesafe. 1.9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşu. Antrenman yaparken hayatına da devam edebiliyorsun bu mesafede. Fakat Ironman mesafesine geçtiğiniz zaman orada artık çok uzun antrenmanlar gerekiyor ve o biraz O daha mesafeler ne kadar değişim gösteriyor? şöyle 3.8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve bir full maraton İki katına 42 çıkıyor. kilometre. Evet. Tam 2 katına çıkıyor. Dolayısıyla o artık çok daha zorlaşıyor. Ben aslında diyor çok kısa mesafeleri de seviyorum. Yani böyle işte 400 metre yüzme, 12 kilometre bisiklet gibi. Fakat eğer en zorunu soruyorsanız bence olimpik mesafe, yani standart mesafe dediğimiz şey ve burada sporcular
1,5 kilometre yüzüyorlar, 40 kilometre bisiklete biniyorlar ve 10 kilometre koşuyorlar ama olimpik seviyede yarışan sporcuları izlediğinizde onlar bütün bunları çok yüksek şiddette diyelim yaptıkları halde bunu yaklaşık 2 saatlik bir yarışa da yayabilecek kadar da uzun yarışıyorlar. Dolayısıyla olimpik mesafede başarılı olan sporcular Ironman mesafesine geçiş yaptıklarında işte orayı domine ediyorlar ve çünkü onlar zaten çok uzun süreler yüksek şiddette yarışabiliyorlar. Dolayısıyla eğer en zorunu soruyorsanız bence olimpik mesafe diyor. Peki size sormak istiyorum Onur Bey. Buraya gelen elit atletlerimiz var mı? Burada yarışacak dünya seviyesinde atletlerimiz. Burada daha doğrusu elit disiplin açmadık. Ancak uluslararası seviyede başarı gösterebilen master dediğimiz sporcularımız var. Eski milli sporcularımız var. Bu yıl Bengisu Avcı bizimle birlikte. Evet, evet. Ve Bengisu 7 okyanusu yüzmüş. Gurur Olağanüstü duyduğumuz bir- olağanüstü bir sporcu. evet. Çiğdem Gülgeç bizimle birlikte. Çiğdem Triatlonun yıldızı o da. Triatlonun yıldızlarından eski milli sporcu, bu yıl ülkemizi Ironman'de dünya şampiyonasında temsil edecek. Bunlar müthiş sporcular. Ayrıca yurt dışından gelen sporcuların arasında da neredeyse elit seviyede yüzebilen, olağanüstü, çoğu eski elit yüzücü olan sporcular oluyor. Kategori olarak belki elit kategorimiz yok ama çok üst düzey sporcular var katılım gösteren. Yabancı medyanın ilgisi nasıl? Yabancı medyanın ilgisi yıllar içinde artıyor. Bizim davetimizle geçtiğimiz bir ayda, yarıştan önceki bir ayda bizim davetimizle gelen, aynı zamanda bakanlığımızın, TGA'nın desteğiyle gelen bir grup gazeteci olmuştu. Geçtiğimiz ay bir infotur yaptık Antalya'da. Bunun haricinde şu anda da bizimle birlikte olan burada yabancı basın var. Özellikle İngiltere'den basın var. Bu ay sonunda Antalya'da çok önemli bir B2B etkinlik gerçekleşecek. Sports and Events gerçekleşecek. Biz burada da bir X-Waters Antalya standı açıyoruz ve Antalya'nın, ülkemizin neler başarabildiğini ve potansiyelin ne kadar büyük olduğunu orada da paylaşacağız yabancı basında. Peki Wagner, 2028 LA, Los Angeles orada olacak mısın? I hope so. Thank you for the hosting me here. Yeah, I hope so. Probably gonna be there, and it's gonna be a great Olympics again. Büyük ihtimalle orada olacağım. Umarım orada olacağım diyor. O zaman şunu rica edeceğim. Büyük ihtimalle ben de orada olacağım. Bu kez Wagner'le yer değiştirmek istiyorum. Onun benimle röportaj yapmasını istiyorum. That's a deal. En kötü olasılıkla fotoğraflarımı çekecek ama. At least take my photos there. For sure. Peki Wagner, Thank you. tarihe şöyle bir dönersek olimpiyat oyunlarında. Mesela bana deseler ki Mehmet, olimpiyat oyunlarının şöyle bir sıralamasını yapsan da hani önümüzdeki olimpiyat oyunları keşke şu olsaydı. Bana sorsalar 2028 Los Angeles olimpiyatlarını mı izlemek isterdin? Yoksa hadi yer değiştirelim 1968 Meksiko City mi deseler ben 1968 Meksika'yı tercih ederdim. Çünkü orada inanılmaz bir sosyolojik olay vardı. Siyahların itirazı vardı. Yüksek atlamada yeni bir stil gelişmişti. Bu anlara tanıklık etmek isterdim. Bu tür bir soruyu yöneltsem Wagner'e o neyi tercih ederdi? I would like to have seen the Sydney Olympics because it was the first time triathlon was in the Olympics. Oh. So Sydney, everybody says it was amazing. Like people who triathlon, everybody says like it was really challenging because it was the first time. But the city, I love Sydney. I love Australia. And I think that would be like super nice. If I could come back for sure, I would be in Sydney. Triatlon ilk defa Sydney Olimpiyatlarında olimpik bir branş oldu. Muhtemelen onu görmek isterdim. Sydney'i çok seviyorum, Avustralya'yı çok seviyorum. Onu izlemek isterdim. Türkiye'ye ilk kez geldiğini söyledi. Çünkü bu bir uçuş sorumuz bizim. Gorendo'nun uçuş noktalarından biri Antalya, merkez noktalarından biri de Antalya. Nasıl buldun diye sormuştum. Harika bir destinasyon olduğunu söylemişti Antalya'nın. Yemeklerimizi nasıl bulduğunu merak ediyorum. I like very much because my family, we have Turkish origins because my family is from the Moros in Spain. And the Moros in Spain, they are from the time when the Ottoman Imperial, they came to Spain, and so they remained there. Some Turkish remained there. So, and then my family flew to Brazil in the early 900s. So we have a little bit of Turkish origin in my family. So most of the food, I remember my grandma doing something really similar what you guys have here. So for me, I love it. I just love it, and I'm used to it because we had in my family in the past. So my grandma used to cook this kind of food. İlginç. Bunu ben de ilk defa duyuyorum. Ailesi geçmişte Brezilya'ya İspanya'dan göçmüş ve İspanya'ya da Osmanlı İmparatorluğu'ndan bir şekilde gelmişler göçmen olarak. Dolayısıyla diyor
aslında biraz böyle tanıdık şeyler. Yani anneannemin yaptığı yemekleri hatırlıyorum ve çok benzer şeyler vardı. Dolayısıyla şu ana kadar harika Türk yemekleri diyor. You know the roe with the grape leaves. Ah. Yeah, that's my grandma used to love to do that. I don't know the name here, but we call it sarma. yeah. Sarma. It's something that she used to do a lot. Bu üzüm yapraklarıyla yaptığımız sarma, Evet, evet. yaprak sarma. Favorisi. Evet, favorisiymiş. Bir yükseliş sorumuz var sevgili Wagner. Kariyerinde hangi an başardım dedin? O an fotoğraf mı? Triatlonda bir derece mi? Ironman maratonu mu? That's hard. But I think the most is like the moment that clicked for me was I was flying with Blumi, the Olympic champion in Tokyo. And he was like, "Hey man, how are you?" Like we were chatting, we are good friends, and I'm like, you know that you took the most important picture of my entire life, you know, like, oh yeah, I never thought about that. I was like, yeah, now you say I'm realizing, and he printed the picture like huge size, put in his training center in his hometown in Norway. And he was like, this is and he showed me the picture. This is the most important picture of my entire life. I was like, oh man, it's an honor to have to taken this picture. So for me, that's the moment I really understood everything. I was like, yeah, that's I had the chance and the honor to make an image that's the most important image of the life of the Olympic champions. So that was the moment that I really clicked on me. Like, yeah, that's the big deal. So I really made it, and I'm really proud of myself. 2021 olimpiyatlarını kazanan Christian Blumenfeld'le birlikte diyor uçuyorduk bir gün. Ve bununla ilgili sohbet ediyorduk. Ve dönmüş demiş ki, biliyorsun değil mi demiş, hayatımın en önemli fotoğrafını, hayatımın en önemli anını sen çektin. Ben diyor bunu hiç düşünmemiştim. Çok iyi arkadaşız ve uzun yıllardır da görüşüyoruz. Ama o fotoğrafı, olimpiyatı kazandığı ve o finish bantını kaldırdığı anı büyütmüş ve antrenman yaptığı yerin duvarına asmış Christian. Ve o an diyor bunu düşündüm ve idrak ettim ki ben bir sporcunun hayatının en önemli anını ona armağan eden kişiyim. Ve bu diyor beni çok etkiledi. Olimpik bir sporcunun böyle bir şey söylemiş olması ve böyle bir iltifatta bulunmuş olması, onun hayatının en önemli anını belgelemiş olmayı olan kişi olmak çok etkiledi beni diyor. Hayatımın herhalde en önemli anı odur diyor. O zaman Wagner'den X-Waters'ta güzel fotoğraflar, güzel anılar bekliyoruz. Tüm dünyaya açılabileceği. Kendisine de size de çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.